Selamlar. Bu videoda Nuna Felting çalışması yapacağım. Tülbent ve yün kullanıyorum. 50 gram merinos yünüm var. Uzun liflere sahip. Yün yumağını boydan ikiye böldüm. Sonra lifleri koparmadan enine çekerek genişlettim. Aralarda fazla boşluk kalmayacak şekilde yünü enine genişlettim. Ben yaklaşık 45 santimetreye kadar bunu yapabildim. Arada çok fazla boşluk varsa güzel durmuyor. Atkı daha fazla küçülüyor o bölgelerde. Boyuna ise 3 metre kadar uzayabildi. Bu ebatlarda yün hazırladım ve masam küçük olduğu için bunu açık halde çalışamadım. Bir havuz makarnasına sararak yünümü Nuna Felting yapmaya hazır hale getirdim. Boşluklara da ekstra yün ekleyerek fazla delikli olmamasını sağladım zemindeki yünün. %100 pamuk tülbent kullanıyorum. Kullandığım tülbent 90'a 90 santimetreydi. O nedenle yamalı bir şekilde yerleştirmek zorunda kaldım. Eğer metre işi tülbent alıyorsanız çok daha şanslısınız tabii ki. Benim yaptığım gibi parça parça koymanıza gerek kalmayacak. Böyle yapmanın avantajı da şu oldu. Aralara farklı renklerde tülbentler yerleştirebiliyoruz ya da oyalar yerleştirebiliyoruz. Ben atkının ucunda tülbentten artan oyaları kullandım. Daha sonra ucuna yünden saçaklar ekledim. Tülbenti yamaç şeklinde koymanın dezavantajı da şu: ıslak yün ve tülbent ağır olduğu için parçayı hareket ettirirken sıyrılmalar, yırtılmalar olabiliyor. O nedenle dikkatli çevirmek gerekiyor. Ama zaten 3-4 metre uzunluğunda bir masada çalışsaydım parçayı rulo yapmama gerek kalmayacaktı. Yerinden oynatmadan yünümü, tülbentimi güzelce keçeleyebilecektim. Küçük yerlerde çalışmanın dezavantajını avantaja dönüştürmek için çift taraflı ruloya sarma yöntemini kullandım. Zımpara makinesiyle titreşim hareketleri vererek yünün tülbentle kaynaşmasını sağlıyorum. Bu şekilde çalışmak çok daha kolay oluyor. İlk tutunma, ilk kenetlenme çok daha hızlı oluyor. Zımpara makinesi kullanmadan da yapılabilir bu çalışma. Ancak 3 metreye 45 santimetre boyutunda bir yünü keçelemek çok zaman alır. Elle tek tek uğraşmak işimi kolaylaştırdı diyebilirim. Ama şart da değil zımpara makinesi. 50 gram yün uç ucuna yetti. Yani bir 60-70 gram yün olsaydı belki çok daha güzel olabilirdi çalışmanın sonucu. Çünkü yünü enine çekiştirdikçe arada delikler oluşuyor. O delikleri kapatmak için de ekstra yüne ihtiyacımız oluyor. Başka renk yün kullanmak istemedim. O nedenle tarçın rengi yünle bütün çalışmayı tamamladım. Toplamda 50 gram kadar yün kullandım. Fazlası yok. Eksiği var. Yani 48 gram kadardı. Yuvarlak 50 gram kadar diyebilirim. Kullandığımız yünün rengi ile tülbentin rengi birbirine yakın olursa çalışma o kadar güzel görünüyor. İlerleyen aşamalarda göreceksiniz. Kırmızı renkli tülbent yünün rengine yakın olduğu için çok daha güzel keçeleşti. Görüntüsü çok daha güzel oldu. Kumaşınız koyu renk ama altta kullandığınız yün açık renkse işlem bittikten sonra kumaşın rengi solmuş gibi görünüyor. Çünkü alttan yukarı doğru hareket eden yünler yüzeye çıkıyorlar ve açık renkli yün koyu renkli yüzeyi soluk gösteriyor. Bunun olmaması için bence hem kumaşın hem de yünün birbirine yakın renkte olması gerekiyor. Ya da yünün koyu renkte olması gerekiyor.
Bütün aşamalarda oda sıcaklığındaki sabunlu suyla ıslattım. Eğer sıyrılmalar olduysa onu ekstra yünle tamamladım. Delikleri yün ekleyerek kapattım. Daha sonra üzerinden zımpara makinesiyle geçerek keçeledim. Ön ve arka yüzeyi zımpara makinesiyle zımparaladım. Daha sonra elle ovma işlemine geçtim. Bunu yaparken plastik eldiven çok işe yarıyor. Daha kaygan bir yüzey oluşturduğu için elleriniz çok daha rahat hareket ediyor. Eee, Bunu yaparken de bir tül üzerinden tabii ki ovma işlemi yapmak gerekiyor. Çünkü aksi halde alttaki kumaş hareket edebiliyor. Bunu tülle ovmak ıslak keçenin olmazsa olmazı. Bu aşamayı elle ovmadan hepsini tamamen zımpara makinesiyle yapsak olmaz mıydı? Yeterli gelmiyor ne yazık ki. Zaten elle ovma işlemi sırasında da yüzeye birebir temas ettiğiniz için sıkıntılı olan bölgeleri görebiliyorsunuz ve erken aşamada onu düzeltmeye fırsatınız oluyor, imkanınız oluyor. Yani hem zımpara makinesi hem elle ovma işlemi mutlaka gerekiyor. Bir de son zamanlarda kullandığım dalgalandırma hareketi var. Özellikle ince keçe yaparken ya da yavaş keçelemem gereken bir parçaysa dalgalandırma hareketi yapıyorum. Naylon iki yüzey arasına keçeyi koyup ya da pardon yünü koyup sağlı sollu dalgalandırıyorum. Bu şekilde yün lifleri birbirine doğru hareket ederek güzel bir kenetlenme sağlanmış oluyor.
Şimdiye kadar ovma, yuvarlama hareketlerini kullanmıştım. Zımpara makinesiyle de yoğun bir titreşim vermiştim. Şimdi de atma, tutma ya da yoğurma hareketlerini kullanıyorum. Bu sayede yün liflerinin tülbentin diğer tarafına geçmesini sağlamayı hedefliyorum. Zeminde kullandığım pat pat naylonu aradaki o balonları iki yüzeyin arasında, yani yüzey pürüzlü değil. O nedenle yaptığım sürtme işlemleri amacına ulaşmadı. Biraz sonra göstereceğim pürüzlü bir naylon üzerinde sürtme işlemini yaptığımda keçe çok daha güzel küçüldü. Oda sıcaklığındaki suyun içerisinde bekleterek fazla sabununu aldım. Yarı durulanmış sayılır. Bu aşamada tekrardan yüzeye sabun sürerek ovma işlemine devam edeceğim. Fazla suyu bir havlunun arasında bekleterek aldım. Daha sonra yüzeye sabun sürerek yeniden keçeliyorum. Bu aşamada parçanın daha fazla kenetlenmesi ve sıkışması, küçülmesi gerekiyor. O nedenle daha sert hareketlerle ovma işlemine devam ediyorum. Saçakları da avuç içerisinde yuvarlayarak güzel bir şekilde sıkılaşmasını sağlamam gerekiyor.
Atkının arka tarafı istediğim kadar sıkılaşmadı. Bakın bu tarafında sürtme işlemi yaptım biraz önce. İşe yaradığını gördüm. Şimdi size de göstererek yapacağım tekrardan. Arka taraftaki yünler istediğim kadar sıkılaşmadı. O yüzden masaya pürüzlü, sert pürüzleri olan bir örtü serdim. Ve buna sürterek yün yüzeyini buna sürterek güzelce ovuyorum. Bu aşamada inanılmaz güzel büzülme oldu, küçülme oldu. Hem size doğru yönde sürtüyorum hem de biraz sonra göreceğiniz üzere buna tam 90 derece açıyla diğer yöne doğru sürtme yapıyorum. Böylece hem enine hem boyuna güzel bir küçülme elde ediyorum. Aradaki farkı göstermek istiyorum. Ekranın sol tarafındaki sürtme hareketi yaparak keçelediğim bölge, sağ taraftaki ise sürtme hareketi yapmadan kalan bölge. Eğer siz de bu yöntemle tülbentten keçe şal yapacaksanız naçizane önerim mutlaka zemininizde sert pürüzlü bir yüzey olmasıdır. Tamamen duruladım. Sirkeli suda bekletmedim bu sefer. Bir çarşafın arasında bekleterek tamamen suyunu emdirdim. Ütülemedim. Ütülemeden birazdan son halini sizlere göstereceğim. Atkının bitmiş hali bu şekilde. Boyu yaklaşık 2 metre, yani 3 metre ile başladım, 2 metreye düştü. Eni de 45 santimetreydi başlangıçta. Şimdi yer yer 23-25 santimetre civarında oldu. Kenarlarını muntazam yapmadım, özellikle salaş bir görüntü olsun diye. Kullandığım oyalar çok güzel kenetlendi. Onlar da ayrı bir dekor oluşturdu yüzeyde. Büzülmeyi siz de görüyorsunuz. Tülbentli yün çok güzel bir şekilde kaynaştı. Bakın bahsettiğim o renk farklılığı, zemindeki yünün yukarı çıkıp siyah yünün üzerinde farklı bir renk oluşturmasını burada çok rahat görebiliyoruz. Oysa kırmızı tülbentte o renk farklılığını hiç görmüyoruz. Çünkü renkler, yün ve tülbentin renkleri birbirine çok yakındı. Evet, ön yüzey bu şekilde. Birazdan arka yüzeyi de göstereceğim. Yünü ne kadar deliksiz serebilirsek çalışma o kadar bence güzel oluyor. Deliklerin yoğun olduğu bölgelerde çok daha büyük bir büzülme olduğu için atkı o bölgelerde daha fazla küçülüyor. Enden ve boydan farklı oranlarda küçülme oluyor. Bu da diğer yüzeyi, ters yüzeyi. Görüyor musunuz siyah tülbent üzerindeki boşlukları? Oysa aynı boşluk kırmızı tülbentte de var ama çok da fark edilmiyor. O yüzden bir daha yapacak olsam bu çalışmayı yün ve tülbentin renklerini birbirine o kadar yakın çalışırım. Ve arka yüzeye de mutlaka bir tensel dokunuşu yaparım. Atkı çok daha yumuşak, çok daha iki yüzeyde de hoş dokusu olan bir kumaşa sahip olur. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Hem moral motivasyon anlamında hem de YouTube algoritmasının beni daha iyi algılayıp öne çıkarması için desteklerinize ihtiyacım var. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.